spor hekimiyim aslında ve yaklaşık 3 yıldır Mike'la tanışıyoruz ve Türkiye'de de eğitimlerini yapıyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Aslında bu bir nevi benim kendi öğrenme yolculuğum bu alanda. Bu alanda öğrenmek isterken de eşlik eden arkadaşlar olursa onlarla birlikte devam ediyoruz. Mike bugün bize hamstring yaralanmalarından bahsedecek. Kendisi Amerika'da PhD'si biyomekanik üzerine ve kendi laboratuvarı var. Aynı zamanda Amerika Bayan Futbol Milli Takımında danışmanı, North Carolina takımının danışmanlığını yapıyor ve birçok elit sporcuyla çalışıyor. Dünya genelinde de ilk 100 bilim insanı arasında gösteriliyor. Ve bize şimdi sunumunu yapacak. Mike, this is your turn. You can start whenever you want. I just introduce you to the audience. Hocam çok kısa bir giriş yapayım. Hı. Normalde bu Türkiye'de aslında planladığımız bir eğitimdi hatırladığım kadarıyla. Ondan da bahsedersen hani ilerleyen dönemdeki o planlanan eğitimin içerik olarak nasıl bir içeriği olacak? Aslında şöyle hocam, ben spor hekimi olduğum için yani bu alanda öğrenmeye çalışırken hep bir kapıyı açıyordu. Hepinizin bildiği egzoz sistemleri var ama çok pahalı gerçekten. Sonra Mike'la tanıştık. Mike'ın da kendi 3 tane konsepti var. Atletik performans, faz 1, faz 2, faz 3 diye. Faz 1 eğitimini yapmıştık. Şimdi faz 2 planlıyorduk Temmuz ayı içerisinde. Faz 3 eğitimi, normalde faz 3 eğitimi de var 10 günlük. Ama gerçekten yoğun ve ciddi bir eğitim. Yani biyomekanikten tutun da bütün sistemlere kadar, egzersiz fizyolojisine kadar derinlemesine antrenman bilimlerine giriyoruz. Brezilya'da çok yoğun eğitimler yapıyor. Orada bir spor bilimcisiyle. Şimdi eğer yani ülkemizdeki, dünyadaki bu olaylar yolunda girdiğinde Aralık ayı içerisinde faz 2'yi tekrardan yapmayı planlıyoruz. Bu anladığım kadarıyla daha çok egzersiz, sakatlık sonrası yapılması gereken egzersizler, onların etiyolojisi nedir? Daha çok onun üstüne değil mi eğitimler? Bugünkü eğitim de öyle. Temel eğitimler de yani sonuçta hareket bilimiyle uğraşıyorsanız birçok puzzle'ı tamamlamanız gerekiyor. Bu şeyde de eğitimlerde de faz 1, faz 2, faz 3'te de egzersiz fizyolojisinden, antrenman adaptasyonundan, antrenman planlamasından, bir antrenman egzersiz rutin içerisinde neler olmalı, nasıl planlamalı, koşu mekaniğinden, ısınma prensiplerinden, performansa kadar bütün 3 fazda, üçünde detaylı olarak hepsine giriyoruz. Yani koruma stratejilerine kadar hepsine giriyoruz. Evet. Tamam oldu hocam. İnşallah şu dönemi bir an önce atlatırız da İnşallah. şöyle yüz yüze canlı rahat birbirimizi gördüğümüz eğitimlere geri dönüş yaparız. İnşallah hocam. Şimdi de ben de merakla bekliyorum gerçekten. Mike'dan bunu dinlemek ayrıcalık. Yani Aynen, kesinlikle. Ben de çok teşekkür ediyorum hani hocamızla iletişim kurup böyle güzel bir organizasyon yaptığın için. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sunumun sonunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu sorusu olan arkadaşlar lütfen hani sunumun sonunda beklesin. Sunumla alakalı sorularınız olursa hocamıza yönelteceğiz. O yüzden lütfen sunum esnasında not edin. Sunum esnasında hocamız ayrılmadan kendisine sorular soracağız. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere hocam. Les Mike, you can now start. Okay. Thank you for the invitation and good evening, everyone. I was expecting to be in Turkey at some point this year, but hopefully we can still make that happen. But in spite of that, we will still move forward with this lecture. Yani bu her şeye rağmen bu yıl yine Türkiye'de olmak istiyorum. Ama bugün bu derste devam edeceğiz. Yes, Mike. So many of us are aware of the prevalence of hamstring injuries, but I want to start by giving two examples here in the highest leagues in the world in two different sports. A recent study, go ahead. Hepimiz bu yaralanmaların ne kadar önemli olduğundan, sıklığından az çok haberdarız. Şimdi dünyanın en iyi top liginde yapılmış çalışmalardan örnekler verecek. Evet. A recent study indicated that hamstring injuries were the second most common injury in the Premier League.
in the 2018 and 2019 season behind only knee injuries. 2018-2019 sezonunda Premier Lig'de diz yaralanmalarından sonra en sık görülen yaralanma hamstring yaralanmaları olmuş. This study indicated that hamstring injuries cost teams 33 million pounds or almost $41 million. Yaklaşık bunun maliyeti de 41 milyon dolara denk geliyormuş. Players are being paid whether they are available or not. Sonuçta sporcular oynayabilsin ya da oynayamasın ödemelerini almaya devam ediyorlar. In another sport, Australian rules football, they found that hamstring injuries were actually the most likely or most common injury to occur. Avustralya Futbol Ligi'nde de en çok görülen yaralanma hamstring yaralanması imiş. Okay. In this sport, they also have to run and kick a ball similar to what we would see in soccer. Bu da aynı şekilde normal futbol yaralanmaları da gördüğümüze benzer bir şekilde gerçekleşmiş. What they found was that teams were losing an average of 25.2 player availability games per season. 25.2 oyuncuların yaklaşık 25.2 tane oyuna erişebilirliğini kaybediyorlarmış. So what we can see is that whether we are speaking of soccer or rugby or Australian rules football, hamstring injuries are very prevalent and they are very costly. Yani ister rugby, ister Avustralya futbolu, isterse futbol olsun, normal futbol. Hamstring yaralanmaları ciddi maliyeti olan yaralanmalar. And what's especially interesting here is that this revelation is not new. We have been attempting to reduce the likelihood for hamstring injuries for a very long time, but yet we're still seeing that they occur very regularly. Yani uzun zamandır o hamstring yaralanmalarını önlemeye çalışmamıza rağmen ama hala görülmeye de devam ediyorlar. So in this talk, I'm going to start by looking at hamstring anatomy and function. Then we will talk about how some of the risk factors for injury and what we can do to prevent injury. Bu konuşmanın içerisinde de bugün anatomisinden, fonksiyonundan, risk faktörlerinden ve koruyabilme önlemlerinden bahsedeceğiz. First, let's briefly take a look at hamstring anatomy. Kısaca bir anatomisine bakalım. I'm sure this is something that everyone on this meeting is quite familiar with, but we're dealing with three primary muscles: the semitendinosus, the semimembranosus, bicep. Yani aslında 3 grubuyla hepimizin bildiği gibi burada mücadele ediyoruz. Semitendinosus, semimembranosus ve biceps femoris. Each of these is a biarticular muscle, and this will impact the injury likelihood of that muscle and how we need to train it. Yani bunların hepsi bu kasları bir artiküler kaslar olduğu için yaralanma riski yüksek kaslar ve biz bununla mücadele ediyoruz. The other thing that we need to discuss is the fiber type distribution of the hamstring. Diğer konu burada kas fibrillerinin dağılımı hamstring kas grubunda. It has previously been thought that the hamstring muscle group was primarily fast twitch fiber, but recent research suggests that this is not actually the case. Önceki yaralanmalarda hamstring kas fibrillerinin hızlı kasılan liflerden oluştuğu söyleniyordu. Ama şimdiki çalışmalar bunun böyle olmadığını gösterdi. There will be differences, of course, between individuals, but the current research literature suggests that the hamstring muscle group
is about 50-50 when it comes to fast twitch and slow twitch fiber type distribution. Bu son güncel çalışmalarda artık %50-%50 olduğu, hızlı kasılanla yavaş kasılanın %50 dağıldığı gösterildi. And as we know, different fiber types respond differently to different forms of training. Yani farklı kas fibrilleri farklı antrenman modellerine farklı şekilde tepki verirler. So when we look at the function of the hamstring, we will see that it is based off of the anatomy itself. Fonksiyonuna baktığımızda aslında bu anatomisinde gizli, anatomisine dayalı bir şey. We know that the hamstring muscle is important for knee flexion and hip extension. Diz fleksiyonu ve kalça ekstansiyonu için çok önemli bir kas grubu. In sporting movements in particular, we see that hip extension is very relevant. Yani sportif müsabakalarda kalça ekstansiyonu çok göreceli bir şey. However, we will see times when knee flexion comes into play as well. Bu aynı zamanda burada diz fleksiyonu da önemli rol oynuyor zaman içerisinde. The current research literature on hamstrings and injuries seems to indicate that injuries occur when the muscle is lengthening under tension. Yani güncel literatürde yaralanmanın hamstring kası uzadığında, yük altında olduğunda meydana geldiği gösterildi. This is the classic definition of an eccentric load. Bu aslında eksantrik yüklenmenin klasik tanımı. More specifically, what we see is that hamstring injuries will occur at the moment of impact or touchdown with the ground. Aslında bu yaralanma tam yere temas anında meydana geliyor. Hamstring ayağımızın yere temas anında hamstring kasında yaralanma meydana geliyor. So we can say late phase of the swing phase, right? This is particularly true when the leg is positioned in such a way that the impact that the athlete receives is with the foot placed in front of the body. Yani aslında tam ayağımız bedenimizin önünde yere etki uyguladığında oradan aldığı tepkinin sonucunda meydana gelen bir durum. So we see this type of thing occur in jumping activities on the takeoff leg. Biz bunu sıçrama aktivitelerinde yerden temasını kestiğimiz ayakta. We see this occur in throwing activities on the non-throwing side. Fırlatma aktivitelerinde de fırlatma olmayan tarafta. And we see it in upright sprinting activities, especially when the foot contact is too far in front of the center of mass. Ya da dikey, yani tam sprint, dikey sprint aktivitelerinde ayağımız beden kitle merkezimizden çok uzakta yere temas ettiğinde. So let's move forward now and talk about some injury predictors for hamstring injury. Şimdi biraz şeyden bahsedelim. Bu yaralanmaları tahmin edebileceğimiz mekanizmalardan. This is a relatively well-studied topic, and they have shown that there are several predictors of hamstring injury, some of which can be controlled and some of which are out of our control. Aslında yaralanmayı tahmin edebileceğimiz, önceden kestirebileceğimiz bir kısmını kontrol edeceğimiz, bir kısmını da kontrol edemeyeceğimiz birçok parametre var. The first and perhaps greatest predictor of hamstring injury is your prior injury history.
En önemli şey burada bir önceki geçirmiş olduğunuz yaralanma. Specifically, if you have had prior knee injury or hamstring injury, your likelihood for having a hamstring injury is much higher. Yani burada sadece hamstring yaralanması olmuş olması önemli değil önceden. Önceden geçirmiş olduğunuz diz yaralanması da bunu artırır. So we need to be particularly careful with athletes that we deal with that have this form of injury history. Bundan emin olmalıyız. Böyle bir yaralanma yaşadı mı yaşamadı mı sporcu? Another concern is age. Diğeri yaş. The research indicates that athletes who are over the age of 25 are 2.5 times more likely to have a hamstring injury. Eğer sporcu 25 yaşın üzerindeyse 2,5 kat daha riski fazla olmuş oluyor. We also see strength symmetry to be a predictor. Kuvvetteki simetri önemli. When I refer to strength symmetry, I mean both right and left side, as well as quadricep and hamstring dominance. İki tarafta da quadriceps ve hamstring kuvvet oranları, buradaki simetri önemli. We want athletes that have a right-left symmetry within about 10% of each side, and we want the hamstrings to be particularly strong. There is no drawback of having excessive hamstring strength. Normalde iki taraf %10 aralığında olmalı. Can you say the last one? There will never be a problem with being too strong in your hamstrings. Çok kuvvetli olması bir problem oluşturmayacak. There will be no problem, right? In your hamstring. Yes. Okay. Yani iki taraf %10 dağılım aralığında olmalı, sağ ve sol. Hamstring'in çok kuvvetli olması bir problem oluşturmayacak. Poor running mechanics have been associated with injury as well. Kötü koşu mekaniği önemli bir faktör. In particular, there are 3 issues that we will look at later in this talk. Konuşmanın devamında bununla ilgili 3 tane şeyden bahsedeceğiz, detaydan. Eccentric capacity of the hamstring muscle is very important. Hamstring kasının eksantrik kapasitesi çok önemli. What we see is that the hamstring during the late swing phase of running is acting to decelerate the leg, and there is a lengthening while under tension. Koşmanın geç swing fazında hamstring bacağın vücudun deselerasyonunda kas uzayarak fonksiyon görüyor. Fatigue has also been associated with hamstring injuries. For example, if an athlete is injuries are more likely to occur later in the game when an athlete is at a higher fatigue rate. Yorgunluk çok önemli bir faktör. Özellikle müsabakaların sonlarına doğru yaralanma için ciddi bir risk faktörü. It's thought that under fatigue, the recruitment patterns change, and the muscle cannot produce the necessary force. As a result, we have injuries. Yorgunlukta kasılma mekanizmaları değiştiği için ne kadar kasılması gerektiğini tahmin edemeyebilir. Ne kadar yükü karşılanması gerektiğini. And finally, we see that flexibility is a injury predictor, especially in sports where kicking is involved.
Özellikle vurmanın eşlik ettiği sporlarda fleksibilite önemli bir risk faktörü. So anytime the leg is forced to act as a decelerator during hip flexion, which is what occurs at the end of a kick, we're seeing that lengthening under tension, but in a different position than we would see during sprinting. Özellikle vurmanın son aşamasından sonra bacağı yavaşlatırken orada yine uzayarak kasıldığı için bu normal bir koşu mekaniğinden farklı bir şekilde meydana geliyor. Now, of these 7 factors, there are 2 that we can't really control. Bu 7 faktörden 2 tanesini biz kontrol edemiyoruz. We have no control over the athlete's age. All we can do is recognize that older athletes are going to be predisposed to injury. Sadece yani yaşını kontrol edemiyoruz. Sadece bilebileceğimiz şu, yaşı ileri olan sporcular daha yatkın bu yaralanmaya. We also do not have a lot of control over their injury history. Aynı zamanda yaralanma geçmişini de kontrol edemiyoruz. All that we can do is use that knowledge to ensure that if an athlete is injured, we need to be particularly cautious in their return to sport protocols. Yani bu bize şu açıdan faydalı olabilir. Yaralanma geçmişi varsa ve bu yaşı ileri ise return to play, sahaya dönüş anlamında çok daha dikkatli olmamız gerekir diğer sporculara göre. I like to say that the best way to prevent re-injury is to avoid injury in the first place. Burada yaralanmayı korumanın belki de en önemli şeyi önce yaralanmadan korunmak. As I'm sure we are all aware, high speed running, sprinting, is one of the greatest risk factors for hamstring injuries. Bildiğimiz şey sprinting, hız yani sprint kendi başına hamstring yaralanmaları için risk faktörü. Now, on the surface, this might seem very Hamstring problematic. yaralanmaları için önemli What? Hello? Yeah. Yeah, go On the ahead. surface, this may seem very problematic. Can you repeat that again? On the surface, the fact that sprinting I missed the sentence. I missed the rest. Sprint is one of the greatest risk factor. What did you say, rest? I said that it is the fact that it is a high risk factor may seem problematic. Bu önemli bir risk faktörü ve problem. Yes, go ahead. It may lead us to believe that we should avoid sprinting in our training. Sanki bize şuna inandırıyor. Çalışmalarımızda sprintten kaçınmamız gerektiği gibi duruyor bu durum. But as I will show you, this is a mistaken view. Aslında size şunu göstereceğim. Bu doğru bir bakış açısı değil. When we look at the sport of track and field, we see that while these athletes do have hamstring injuries, they are exposed to sprinting on an almost daily basis. Bu track and field sporcularına baktığımızda bunlar günlük rutininde zaten hani her gün sprint atmaları gerekiyor. So we have athletes that both sprint more frequently and faster than team sport athletes, and their likelihood for injury is no higher. Ve bu sporcularda her gün sprint atan takım sporcusuna göre her gün sprint atması gereken sporcularda hamstring yaralanması sporcularına göre daha az. I think this provides a lot of insight into how we can train the hamstring to become more resilient. Bu bize şunu gösteriyor. Hamstring'deki o dayanıklılığı yani esnekliği artırmak için nasıl çalışmamız gerektiğini gösteriyor bize.
In the last portion of this lecture, what I would really like to focus on here is how we develop a hamstring that can avoid injury in the first place and what we should do to return an athlete to sport if they do get injured. Bu iki şey var aslında burada önemli olan. Yaralanma ilk aşamada yaralanmadan önlemek için, yaralanmayı korumak için ne yapmamız gerekiyor hamstringlerde? İkinci aşamada da yaralanmış bir sporcu hamstringden tekrar dönerken ne yapmamız gerekiyor? The first thing that I want to focus on here is the need to incorporate upright sprinting. Burada yapılması gereken ilk önemli şeylerden bir tanesi dikey sprint. Previously, we saw that upright sprinting is actually a risk factor for injury. Önce gördüğümüz şeyde sprinting aslında bir risk faktörüydü. But that only tells part of the story. Sprinting is a stress on the body, and if we do not prepare the athlete for that stress, that is when they will get injured. Bu şunun gibi, sprinting aslında vücut için bir stres ama siz o strese maruz bırakmadığınız zaman stresle ilk karşılaştıklarında yine yaralanacaklar. To prepare an athlete for any stress, we need to expose them to that stress in a planned and progressive manner. Yani biz sporcuyu o stresle karşılaşmadan önce planlı ve aşamalı, kademeli bir şekilde o strese maruz bırakmamız gerekir. So rather than avoid sprinting, we should embrace sprinting as a means of reducing the likelihood for injury. Yani sprinti tamamen bırakmak yerine bunu planlı ve aşamalı şekilde adapte etmemiz gerekir. This is not just a matter of opinion. There are actually several research studies which suggest that sprinting regularly will reduce the likelihood for injury. Yani bu sadece bir yorum değil, fikir değil. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. Düzenli sprinting aktiviteleri yaralanma riskini azaltıyor. This particular study here examined athletes playing Gaelic football, which is similar in demand to soccer and rugby and Aussie rules football. Yani benzer şekilde futbolda, rugby'de benzer kaldıkları şekilde. What kind of football are they playing? It's called Gaelic football. It's played in Ireland. Galler'de oynanan Gaelic futbol oynayan sporcularda yapılmış. The field is very big and they do a lot of high speed running. Ve bu futbolcular çok fazla sprint atıyorlarmış. What they found was that including sprinting into the training protocol actually reduced the likelihood for injury. Sprint aktivitelerini antrenman protokollerinin içerisine yedirmek yaralanmaları azaltmış. Here are some of the findings of the study. With the vertical line being the likelihood for injury as a percentage, and the horizontal line representing the number of exposures to maximal velocity sprinting. Y ekseni yaralanma yüzdesini, yaralanma yatkınlık yüzdesini, X ekseni de maksimal hıza haftalık olarak ne kadar maruz kaldıklarını gösteriyor. And what you can see here is that when the exposure to maximal velocity is very low, the likelihood for injury is very high. Ne kadar az maruz kalırlarsa maksimal hıza yaralanma riski o kadar artıyor. You can also see when the exposure to maximal velocity is very high, the injury is also very high. Ne kadar çok maruz kalırlarsa yine
yaralanma riski artıyor? What we want is for regular and appropriate exposures to maximal velocity. This study indicates that that would be the athlete achieving maximal velocity somewhere in the range of 4 to 12 times in a week. Yani bu haftalık ortalama 4 ila 12 arasında yaptıkları zaman, yani uygun düzeyde bu aktiviteyi yaptıkları zaman yaralanma riski azalıyor. When the exposure to maximal velocity is too infrequent, the athletes are not likely to adapt enough to reduce their likelihood for injury. Ne kadar kısa sürede ne kadar fazla maruz kalırlarsa o zaman bunu kontrol edemiyorlar. Yaralanma riski yine artmış oluyor. When the exposure to sprinting is too high, we likely overstress the athlete's hamstring and their likelihood for injury goes up again. Çok maruz kaldıkları ve çok kısa sürede maruz kaldıkları zaman stres, yani daha fazla stres yüklediğiniz için stresle baş edemiyor. Yaralanma riski artıyor dolayısıyla. So the sweet spot for injury prevention is not too much, but making sure that we have just the right amount of sprint exposure. Doğru miktarda sprint aktivitesini bulmanız gerekiyor. Ne çok fazla ne çok az. O tatlı noktayı bulmanız gerekiyor. Not only do we need to have the right amount in a given week, but we need to make sure that we do it regularly. Yani sadece bir kere yapmak yetmiyor bunu. Düzenli olarak yapmanız gerekiyor bu doğru miktarı. So meeting the stimulus threshold for 1 week will not be sufficient to sustain a reduction in injury likelihood. You need to do it almost every week. Yani bunu bir hafta yapmanız o yaralanma riskini azaltmayacak. Her hafta bunu yapmanız gerekecek. This is another study by a similar set of authors suggesting that sprinting in training will reduce the likelihood for injury as long as exposure is not too high or you do not increase it too rapidly. Sprint antrenmanlarını çok hızlı ya da çok hızlı arttırmadığınız zaman ya da çok miktarda yapmadığınız zaman şeyi azaltmış olacaksınız. Yaralanma ihtimalini azaltmış olacaksınız. So this basically tells us that if we want to reduce our likelihood for injury, we need to sprint regularly and we need to try to get to 4 to 12 exposures a week, and we want to have a planned progressive increase to get to that point. Haftalık ortalama planlı ve progresif şekilde 4 ila 12 arasında bunun sayısı. So let's take a look at some upright sprinting guidelines to reduce the likelihood of injury. Yaralanmayı yine azaltmak için peki buradaki şeyler guideline, dikey sprintte nelere dikkat edilmesi gerekiyor onu konuşacağız. The things that you need to focus on are intensity, volume, frequency, and the mechanics of movement. Şiddetine, hacmine, sıklığına ve mekaniğine odaklanacağız. We need to see regular exposure to upright sprinting. Düzenli olarak bunu yapmamız gerekiyor öncelikle. So for this injury reduction to occur, we cannot just count on doing acceleration focused work. The athlete has to actually attain maximal velocity. Yani bu yaralanmayı azaltmak için sadece akselerasyona odaklanmak yetmiyor. Dikey sprinte de, yani dikey sprint pozisyonuna gelip buna da maruz kalması gerekiyor. For most athletes, this will require them to run at least 30 meters. And for many faster athletes, they will run 40 or maybe 45 meters. Buna ulaşmak için ortalama en az 35,
ya da 45 metre civarında bir şeyiniz olması gerekiyor. Mesafeyi kat etmeniz gerekiyor. Hem maksimal hıza ulaşmanız gerekiyor hem de dikey sprint pozisyonuna ulaşmanız gerekiyor. We would ideally see this incorporated at least once per week throughout the year. Yıl boyunca haftada bir kez yapılması gerekiyor. In the early stages of training, we could probably ramp up very gradually, but once the athletes are accustomed to top speed running, it should remain in the training program throughout the year. Yani ilk başlarda alışması gerekebilir bu maksimal hıza ama alıştıktan sonra da yıl boyunca bir kere devam etmesi gerekiyor. We also need to ensure that the intensity is very high. Running below 90% has not been proven to reduce the likelihood for injury. Burada %100'üne ulaşması önemli. %90'ın altında kaldığı durumlarda yaralanma riskini azaltmadığı gösterilmiş. The research suggests that you need to have exposures at 95+% of your maximal velocity to see the reduction in injury. Yaralanmada azalma görmek istiyorsanız %95'in üzerinde ulaşmanız gerekiyor. And for athletes that are returning to sport following an injury, we would want to make sure that they are able to run at maximal velocity in training before we place them back into a competitive environment. Yaralanma sonrasında da yarışmanın olduğu bir ortama sokmadan önce sporcunun bu maksimal hızı size gösterebiliyor olması lazım. If we placed an athlete back into the competitive environment without having first built them up to maximal velocity in training, we know that their likelihood for injury would go up because in matches, aims, it's very unpredictable, and we know that they would likely sprint even though they had never done it in training. Biliyoruz ki yarışmaya, maçın içerisine, müsabakanın içerisine girdiği zaman tahmin edilemez şiddetlerde sprint atması gerekebilir. Eğer maksimal hıza ulaşmadan, siz onu görmeden yarışmalı ortama bıraktığınız zaman bu şu demek, yaralanma riski artacak demek sporcunun. We should ideally expose athletes to around 150 to 350 meters of total volume at maximal speed per week. Hacmimiz de haftalık 150 ila 350 metre arasında maksimal hızda. When I refer to these guidelines, this is the distance at top speed, not including the acceleration period. Bu 150-350 metre akselerasyondaki mesafeyi göstermiyor. Yani top speed, en maksimal hızda kavradığı alanı ya da kat ettiği mesafe. If you have access to use GPS tracking, you should be able to establish or determine these values when they occur in practice and games, and then you can use that to figure out how much is necessary in your sprint training or physical training sessions. Eğer GPS sistemi kullanıyorsanız maç ile antrenman verilerini karşılaştırarak ne kadar metreye ihtiyacınız olduğunu buradan da şey yapabilirsiniz, test edebilirsiniz. Can you say that again? Are they going to compare the match and training demands? Yeah, so if we are using GPS in training and matches, okay, and we saw that in the sport practice and the games that they already achieved 200 meters of maximal velocity sprinting, then we might be able to reduce the amount that we do in our physical preparation. Okay. Yani biz eğer onun bu mesafeleri kat ettiğini gördüğümüz zaman
azalttırabiliriz. Yani sonuçta GPS sistemiyle maksimal hızla kat ettiği mesafeleri kontrol ederek burayı yönetebiliriz. What I have found from using GPS data over the past 8 years is that athletes do not come anywhere close to hitting these volumes in games or sport practices alone. Son 8 yılda benim gördüğüm sporcu antrenmanda ya da maçta tek başına bu şeylere gelemiyor, kat etmiyor. When we do have our athletes sprint, we need to ensure that the focus is not just on intensity, but also on appropriate running mechanics. Sadece şiddet önemli değil, koşu mekaniği de çok önemli. As I mentioned previously, there are 3 things that I like to focus on with running mechanics as it comes to both performance and injury prevention. Koşu mekaniği iki boyutu var. Bir performans açısından bir de ikincisi de yaralanmalardan korunma açısından bizim için çok önemli. The first is I'm very concerned about posture, in particular pelvic orientation. İlk önemli şey postür, pelvik oryantasyonu. I want the trunk to be upright and the pelvis to be in a neutral orientation with respect to the spine. Öncelikle omurga dikey pozisyonda olmalı ve pelvis de nötral pozisyonda durmalı. This will help to reduce the strain on the hamstring and put it in a more favorable length tension position. Bu hamstring'deki yaralanma ihtimalini azalacak hem de gerim uzunluk ilişkisini en uygun seviyeye getirecek. As we've seen in the anatomy portion of this lecture, all 3 hamstring muscles are attached to the pelvis. So the orientation of the pelvis will change the amount of tension on the hamstring. Anatomide gördüğümüz gibi bu 3 kas grubu da aslında pelvise yapışıyor. Dolayısıyla pelvisin pozisyonu bu kaslardaki yükü, gerginliği değiştirecek şeyler. So again, we want an upright posture with the pelvis in a neutral orientation. Anterior pelvic tilt is very bad. Nötralde olmalı. Anterior pelvic tilt çok kötü bir şey. We also want to ensure that the touchdown position is almost underneath the hips rather than in front of the body. Yere dokunduğunuz an kalçanızın tam altında olmalı. Vücudunuzun önünde olması yerine tam kalçanızın altında ayağınız yere dokunmalı. When the athlete touches down in front of their hips, we increase the amount of eccentric loading on the hamstring, and it's under a greater load, under a more stretched position, and this is what can lead to Bu şunu sağlıyor, eğer bedeninizin önünde touchdown yapmışsanız, dokunmuşsanız yere daha gergin bir pozisyonda daha fazla yüke maruz bırakmış oluyorsunuz. Bu da yaralanma riskini artırıyor. Most coaches might observe this as overstriding. Bunu aslında birçok koç şeyi hep ister, yani büyük adım ister. And as we know, overstriding is a characteristic associated with poor running performance. Aslında büyük adım kötü koşu mekaniğiyle ilişkili bir durum. But as we are seeing, the mechanics associated with performance are going to be exactly the same as the ones that will reduce the likelihood for injury. Yani performanstaki mekanikle aslında yaralanmadan korunmada istediğimiz mekanik aynı şeyler. The last key point that I would look for in running mechanics is the swing leg action. Diğeri de bu koşu mekaniğinde swing fazındaki ayağın aksiyonu. For example, in this picture,
looking at the left leg of the athlete. Biz bu şeyde sol ayağına bakıyoruz sporcunun. Which is about to enter swing phase. Yani left leg, right? Well, technically they're both in swing right now, but I'm gonna talk about the left leg. Aslında ikisi de şu an swing'e hazır. Birisi swing'de, birisi de tam o pre-swing fazında. Ama şimdi biz sol ayaktan konuşacağız. From this position, we want the athlete to actively and aggressively move into a position of hip flexion. Biz sol ayağının buradan aktif ve agresif olarak fleksiyona gelmesini istiyoruz. We want to avoid excessive hip extension. Ve aşırı kalça ekstansiyonundan kaçınmak gerekir. By quickly bringing the leg into flexion so that it resembles what we see on the right side, we will position the leg so that the hamstring is in a more favorable length tension position and we're able to push down on the ground rather than pull at the ground. Burada sağda gördüğümüz gibi aslında soldaki de aktif ve agresif olarak fleksiyona gelmeli ve kuvvetli bir şekilde yeri itmeli. So in the last portion of this lecture, I'd like to talk about some strength exercises and progressions that we use to reduce the likelihood for hamstring injury. Şimdi de bu yaralanmaları azaltmak için kullanabileceğimiz kuvvet egzersizlerinden bahsedeceğiz. First, I would like to start by looking at the EMG, the muscular action of various hamstring activities. Çeşitli hamstring aktivitelerinde hamstringin kas aktivitelerine gösteriyor. Here we see a variety of typical hamstring exercises and their impact on both the semitendinosus and the bicep femoris. Burada gördüğümüz egzersizlerde bunların semitendinoz ve bicep femoris'teki kas kontraksiyonlarını görüyoruz. We see that some exercises, such as the single leg landing exercises, falling off of a box, say, will not activate the hamstring to any great extent. Single leg aktiviteler ya da bir box'tan yere düşmek gibi hamstring'i aslında yapmıyor, çok fazla aktive etmiyor. The supine leg curl will have the greatest bicep femoris activation. Supine pozisyondaki leg curl en fazla neredeyse biceps femoris'inde kas aktivasyonuna neden olan pozisyon. And kettlebell swings have a very high semitendinosus activation. Ve kettlebell swing'i de yüksek düzeyde semitendinosus aktivasyonu meydana getiriyor. The main thing that I want you to take from this is that different actions activate different muscles to more or less extent. Burada farklı pozisyonlar, farklı aksiyonlar, farklı düzeylerde kas aktivasyonu meydana getiriyor. Onu gösteriyorum. And this points to the fact that we need to for all of its various functions. Burada şunu anlıyoruz. Hamstring'i farklı pozisyonlarda çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. We need to train it high repetition and low repetition, high load. Yüksek tekrarlı ya da düşük tekrarlı yüksek yüklü çalışmamız gerekir. We need to train it as a hip extensor and a knee flexor. Hem kalça ekstansiyonunu hem de diz fleksiyonunu çalışmamız gerekir.
We need to train it for fast contractions and slower controlled contractions. Hem hızlı aksiyonlu çalışmamız gerekiyor hem de yavaş kasılan fibrillerine yönelik çalışmamız gerekiyor. And we should train it concentrically, isometrically, and eccentrically. Hem konsantrik hem izometrik hem de egzantrik olarak çalışmamız gerekiyor. We're going to start with some easier exercises and gradually work through to some more advanced exercises. Basitlerinden başlayıp daha ilerisine doğru gidiyoruz. None of these are anything magical or special by themselves, but what I want to try to do is lay the foundation for this progression. Bunların hiçbiri mucizevi şeyler değil ama burada yapmak istediğimiz şey aslında temeli kurgulamak, temeli kurmak. And show you some examples of how we can train the hamstring in various ways. Ve çeşitli pozisyonlarda, yollarda nasıl çalıştırabileceğimizi göstermiş olacağım. We'll move through these quite quickly just so I can show you the progression. Hızlı gideceğim, progresyonu göstereceğim şimdi hızlıca. We'll typically start doing bridging activities that are more focused on the glutes, because by strengthening the glutes, we can actually take some stress off of the hamstrings. Bridging egzersizleri daha çok kalça kaslarına yönelik ama kalça kaslarındaki arttırdığınız zaman kuvveti hamstring'teki de yükü azaltmış olursunuz. One thing that we like to do is perform these both double and single leg through varying ranges of motion. Farklı hareket açıklarında double, çift ayak ve tek ayak yapıyoruz. Remember that right-left symmetry in the hamstring is a precursor for injury. So make sure that you're not always training bilaterally, that you sometimes include unilateral exercises as well. Başında da söylemiştik yani hani simetri bizim için önemli bir faktör koruma açısından. Tek single leg yaptığınız egzersizlerde de çift taraflı yapmayı ihmal etmeyiniz. We'll start to make these activities a little bit more dynamic while maintaining the single leg aspect of it. Daha dinamik hale getiriyoruz. Hocamızın bağlantısı